Animasyonu Blender 3.1 ile kendim hazırladım. İyi seyirler dilerim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Jüpiter, Güneş sisteminin, Güneş'ten sonra en büyük boyutlu cismidir. Öyle ki Jüpiter'in çapı, Dünya'nın çapının yaklaşık 11 katıdır. Jüpiter'in kütlesi, Dünya'nın kütlesinin 318 katıdır. Dev gezegenimiz Jüpiter, Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin uyduların, asteroidlerin toplam kütlesinden 2,5 kat daha büyüktür. Güneş'e olan ortalama uzaklığı 5,2 astronomi birimidir. Bu mesafeden Güneş ışınlarının, Jüpiter'e ulaşması 43 dakika sürer. Güneş sisteminde en kısa gün Jüpiter'de yaşanır. Dev gaz gezegenin kendi etrafında dönme süresi ekvatorda 9 saat 50 dakika 28 saniyedir. Aslına bakacak olursak Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün'ü tanımlamak için kullanılan yaygın tabir gaz devi olsa da Uranüs ve Neptün'deki yüksek oranda buz nedeniyle buz devi olarak anılır. Jüpiter'in tamamı %71 hidrojen, %24 helyum, %5 diğer gazlardan oluşmuştur. Jüpiter'in en çarpıcı özelliği yüksek oranda hidrojene içerip yıldız olmayı becerememiş bir gezegen olmasıdır. Peki ama neden? Bu kadar yüksek oranda hidrojen içermesine rağmen yıldız olup çekirdeğinde nükleer tepkimeleri gerçekleştirebilmesi için yeterli kütleye sahip değildir. Eğer Jüpiter kendi kütlesinin 80 katı kadar bir kütlesi olsaydı küçük bir yıldız olabilirdi. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki içerdiği yüksek oranla hidrojenle Jüpiter'in yoğunluğu, karasal gezegenlerin yoğunluğundan daha düşüktür. Jüpiter, Güneş sistemimizin en küçük gezegeni olan Merkür'den bile daha düşük yoğunluğa sahiptir. Jüpiter'deki karanlık ve aydınlık kuşaklar ilk bakışta dikkatimizi çeker. Bu kuşakların nasıl oluştuğunu aranızda merak eden çok olmuştur. Bilim insanları Jüpiter'deki konveksiyon hareketi ve Jüpiter'in hızlı dönmesi sonucu karanlık ve aydınlık kuşakların oluştuğunu söylüyorlar. Isınarak iç bölgeden yükselen gazlar yüzeye ulaştığında soğurlar ve açık renkte görünürler. Yüzeyde soğuyan gazlar hızla iç bölgeye geri dönmeye başlar ve koyu renkli kuşaklar oluşur. Bu kuşaklarda esen yatay rüzgarın hızı saatte 500 kilometreyi geçmektedir. Jüpiter büyük bir fırtına sistemine sahiptir. Büyük kırmızı leke olarak bilinen bu fırtına 300 yıldır devam etmektedir. Dünyadaki büyük ölçekli hava hareketi katı yüzeydeki yükseltilere ve diğer yüzey şekilleriyle etkileşime girerek kısa sürede etkisi azalmaktadır. Jüpiter bulutlarının altında katı bir yüzey bulunmadığından bu tür hava hareketleri büyük kırmızı lekede 300 yıldır devam etmektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda bu lekenin küçüldüğü ortaya çıkmıştır. Jüpiter, Güneş sisteminin en güçlü manyetik alanına sahiptir. Pioneer ve Voyager uzay aracı gözlemleri güçlü manyetik alanının varlığını doğrudan ölçümlerle kanıtlamış ve şiddeti Dünya'nın manyetik alan şiddetinin 16 katıdır. Manyetik hızı da 18.000 kez daha fazladır. Dünya'nın manyetik alanın oluşmasına sebep olan demir ve nikel gibi elementler içeren farklı yoğunluktaki iç ve dış çekirdeğin hızlı dönüşüyle oluşuyor. Fakat yapılan araştırmalar demir ve nikelin Jüpiter'de çok az bulunduğunu ortaya koydu. Jüpiter'in bu kadar güçlü manyetik alan aratmasına sebep olan şey çekirdeğin hemen üstündeki katmanda hidrojenin yüksek basınç altında sıvı bir metal gibi davranmasından kaynaklanıyor. Jüpiter'in üst bulut tepelerinde dondurucu sıcaklık eksi 150 dereceyken Jüpiter'den aşağıya doğru ilerlerken, hem sıcaklık hem de basınç inanılmaz derecede artmaktadır. Jüpiter'in aslında katmanları arasında keskin bir fark yoktur. Bulut tabakasının hemen altında sıvı hidrojen ve sıvı helyumdan oluşan Güneş sisteminin en büyük okyanusu bulunur. 2016 yılında Jüpiter'in yörüngesine oturan NASA'nın uzay aracı Juno, Jüpiter'in iç yapısı hakkında yeni bilgiler verdi. Juno uzay aracının araştırmalarına göre, çekirdek katı mı yoksa sıvı mı tam olarak bilinmiyor ve oksijen, karbon oluşmuş olabileceği düşünülüyor. Çekirdekte yaşanan muazzam basıncın 45 milyon dünya atmosfer basıncından daha fazla ve sıcaklığın 15.000 ila 30.000 santigrat derece. Çekirdeğin boyutu dünyadan biraz küçük, ancak kütlesi 8 ila 10 katı kadar fazla olduğu düşünülüyor. Çekirdeğin hemen üstünde Güneş sisteminin en büyük manyetik alanın sorumlusu metalik hidrojen ve helyum katmanı vardır.
Hidrojen atomları, yüksek basınçlı ortamlarda elektronların artık belirli bir atom çekirdeğine bağlı kalmak yerine serbest hareket etmeye başlayarak hidrojenin metal gibi davranmasına neden olur. Bu katmanda en alt kısımlarda muazzam bir 45 milyon dünya atmosfer basıncından başlar, üst kısımda azalarak 2000 dünya atmosfer basıncına düşer. Bu katmanda sıcaklık ise 8000 ila 16000 derece arasındadır. Ayrıca az miktarda su, metan ve amonyak bulunur. Bu katmanın üstünde ise sıvı hidrojen ve helyum az miktarda, metan, su, amonyak bulunur. Sıcaklık 1000 ila 8000 derece arasında değişirken, basınç 1000 ila 2000 dünya basıncına kadar azalır. Jüpiter'in katmanları arasında keskin bir fark olmadığını söylemiştik. Sıvı hidrojen katmanının üstünde artık yoğun gaz ve bulutlardan oluşan atmosfer tabakası bizi karşılar. Bulut tepeleri dondurucu soğuk ile eksi 150 santigrat derece iken, bulut tabakasının altına doğru 1000 derece ile kavurucu bir sıcaklık başlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki belgeselimizde Jüpiter'in uydularından bahsedeceğiz. Abone olmayı unutmayın.